Evet arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün sizlerle iPad 10. nesil incelemesi yapacağız. Bu tabletin kutu açılışını yapmayacağız. Sadece incelemesini yapacağız. Bunu videonun başına belirtmiş olayım. Hadi isterseniz hemen incelememize geçelim. Evet arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz üzere tabletimiz ve videonun başına belirtmeyi unuttum. Kalemimiz burada ve videoda markalar gözükeceği için reklam hashtag'ini koyalım hemen. Öncelikle tabletimizi her ne kadar kutusu açılmış olsa da yeniden ben açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an tabletimizi açtık. Kullanmış olduğu için gördüğünüz üzere bazı yerde parmak izi duruyor ama herhangi bir sıkıntısı yok. Hemen tableti yeniden çıkartayım. Evet, şu an gördüğünüz gibi tableti kutusundan çıkardım. Burada orijinal kutu içeriğimiz var. Burayı açmayacağım bile. Arkada kılıfımız, burada kalemimiz var. Hemen kalemimizi de açalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada da kalemimiz var. Burada kalemimizin kutusu. Hemen ben bu kutuları geri toplayayım. Evet, şu an görmüş olduğunuz üzere iki kutuyu da yeniden topladım. Özelliklerini zaten birazdan çıkacağım bir inceleme videosu olduğu için. Burada gördüğünüz gibi tabletimiz var. Hemen tabletin kılıfını da takayım ben. Evet, şu an gördüğünüz gibi tabletim burada. Evet, şu an gördüğünüz gibi tabletim burada. İçinde zaten bir sürü uygulama yüklü. Böyle kılıfın özelliği zaten orijinal bir Apple kılıfı bildiğim kadarıyla. Bu kılıfın standa dönüşebiliyor. Ben de stand haline kullanmak istedim. Böyle hem de daha iyi olacaktı. Benim için de kolaylık olacaktı. Burada da Apple Pencil'imiz var. İsterseniz hemen birkaç tane deneme yapalım. Denememizden birisi Apple Pencil yapacağız tabii ki de. İçinde oyun yok tabletin. Bu ders amaçlı kullanacağı için evinde pek bir oyun bulunmuyor. Şu an gördüğünüz gibi Apple Pencil'im burada. Böyle hafif bastırdığım zaman görüyorsunuz çok ince çizgiler çizerken daha çok bastırdığımda çok daha kalın çizgiler çizebiliyorum. Bu Apple Pencil'imizin bir özelliği. Gördüğünüz gibi böyle kullanabiliyorum. Mesela herhangi bir öncelik burayı bir sileyim. Burayı sildim. Şu an mesela herhangi bir yazı yazmak istediğimde normal bir şekilde buradan geliyorum. Normal bir kalem gibi kullanıyorum. Buradan. Mesela abone ol yazımı yazdım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izleyen çoğu kişi abone olmuyor çoğunlukla. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi abone ol yazımı yazdım. Mesela. Bu ekstra bir uygulama kullanıyorum ben bunun için. Normalde Apple'ın kendi not uygulamasını da kullanabilirsiniz siz. Bu uygulama hem daha iyi oluyor, hem daha kullanışlı, hem de daha iyi bana göre. Uygulamayı zaten pek fazla incelemeyeceğim. Hemen ana sayfaya yeniden döndüğümüzde. Evet, şu an gördüğünüz gibi ana sayfamızdayız. Ana sayfamızda pek bu uygulama yok, sosyal medya uygulamaları falan var. Bunun dışında bunu YouTube'dan video izlemek gibi şeylerde de kullanabilirsiniz. Şimdi bunun özelliklerini tanıtmak gerekirse öncelikle kameramızdan başlayalım. Hemen kamera uygulamanızı bulalım. Evet, şu an gördüğünüz gibi kameramızı açtık. Ben bir yandan da özelliklerine bakacağım tabletin. Şimdi arka kameramızın özelliğine baktığımızda 12 megapiksel bir kameramız bulunuyor arka kamerada. Bir sürü özelliği var. Ben özellikleri şu köşe kısmına koymayı düşünüyorum. Sayamayacağım kadar fazla. Ön kameramız ise bir de arka kamera 4K video kaydı alabiliyor. Ön kameramızda herhalde ön kameramız sadece 1080p çekebiliyor. 12 megapiksel bir kameramız var önde de. Ön kameramızın ekstra bir özelliği daha var. Örneğin geldim ana sayfama. Birisiyle konuşuyorum FaceTime üzerinden. Evet, şu an gördüğünüz gibi FaceTime arama kısmındayım. Bir yandan da video kaydı alıyorum. Örneğin şu kamerayı kenara çekeceğim biraz. Fakat olmayacak gibi. Bu benim kafamı takip ediyor. Örneğin birisiyle konuşuyorsunuz ve elleriniz dolu. Kendi yüzünüzü göstermek istiyorsunuz sürekli olarak. Mesela kafamı bu tarafa doğru çevirdiğimde kamerada aynen benimle geliyor. Ve bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru gidiyorum. Bu tarafa doğru geliyor. Birazcık ayağa kalkacağım. O da yukarı kalkıyor. Aynı şekilde. Yani sizin yüzünüzü takip ediyor. Sadece herhalde bu FaceTime'da var. Büyük ihtimalle geniş açıya alıyor. Ve bunu dar açı olarak size sağ sol olarak yansıtabiliyor. Evet, bu uygulamadan da çıktığımızda ise örneğin
video izlemek istiyoruz. YouTube'umuza girdik. Evet, şu an gördüğünüz gibi kanalımı açtım. Bunun hoparlörleri de düşündüğünüz gibi çok güzel. En son attığım videoyu izlemek istiyorum mesela. Açtım videomu. Videoyu durdurdum. En başa sarıyorum. Bu video izlendiği için daha önce de. Sesini şu an fullemeyeceğim. Şu an sesine baktığımızda ne kadar sesi var. Sesi şu an full'e yakın. Fulllediğimiz zaman evet arkadaşlar. Öyle bir ses çıkarıyor. Zaten üzerinde 2 tane hoparlör bulunduğu için stereo olarak bize bu sesi yansıtabiliyor. Bir videodan hepinize selamlar. Bu videoda Burada sizlerle zaten ses alçak olduğu için mesela herhangi farklı bir yere geçiyorum. burada rolemizi tanımlamışız. Gördüğünüz gibi burada Rolemizi videonun sesi o kadar yüksek olmasa bile böyle. Normal bir insanın dinlediği gibi yarı sese geçersek, hatta yarıdan birazcık daha az olsun böyle. Böyle bile yani gayet iyi. Şunu birazcık daha yükselteyim. Aynen böyle. Normal yarı seste. Gördüğünüz üzere. Setup'ımızı girişimizi havaya gidiyor. Hava bağlayıp bilgisayar. Görebiliyorsunuz ki böyle de kullanabiliyoruz aynı şekilde. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bunu videonun başına belirttim. Normalde bu kadar abone olmanızı istemem. Fakat abone sayım yükselmiyor belirli bir zamandır. Abone olmanız hem benim için hem de sizin için çok iyi olacaktır. Teknolojik içerikler için de çok iyi bir şekilde. Yeniden özelliklerine döndüğümüzde ise hemen böyle dursun. Ben bir yandan da dediğim gibi özelliklerine bakın. Ekran boyutumuz 10.9 inç. Gayet geniş bir ekran. Bilgisayara yakın bir ekranı var. Normal bir bilgisayar 15.6 inç olabilirken bizim şu anki ekranımız 10.9 inç. 2360 çarpı 1640'lık bir piksellik bir ekran. Evet. Retina bir ekranımız var. Retina IPS bir ekranımız. Onun dışında 264 ppi bir piksel yoğunluğumuz var. Ekranımız büyük olduğu için pikseller zaten sayılmıyor. Çünkü 4K yakın bir ekran çözünürlüğümüz var. Onun dışında ekran gövde oranımız gördüğünüz gibi, yani ekran gövde oranı dediğim şey bu çerçevelerimizin ekran oranı %80.49 pardon. Ekran alanımız 359 santimetre kare. Burada biraz detaylı bahsettim. Diğer özelliklerden böyle detaylandırmayacağım. RAM olarak 4 GB bir RAM var içerisinde. Dahili depolamamız 64 GB. Ekstra depolama alırsak 256 GB'a kadar yükseltebiliyoruz zaten. İşletim sistemine geçtiğimiz zaman ise iPadOS 16 sürümünü kullanabiliyoruz. İşlemciye baktığımızda Apple A14 Bionic işlemcimiz var. Gayet güçlü bir işlemci. Zaten bununla oyun oynayanlar da var. PUBG gibi oyunları oynayabiliyoruz. Tabii ki de çok iyi oynanıyor. Fakat bunu bir öğrenci kullanacağı için bence gerek yok bu gibi oyunlara. İşlemci mimarimiz 64 bit ve 4 çekirdekli bir işlemcimiz var. 3 GHz'e kadar çıkabiliyor bu işlemcimizin hızı. Onun dışında Wi-Fi 6 bağlantımız var. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 kullanıyor ve farklı bir mikro lokasyon bağlantımız daha var ekstra olarak. Tasarımımıza geçtiğimiz ise tabletimizin boyu 248.6 nanometre milimetre iken enimiz 179 milimetre, kalınlığımız 7 milimetre ve son olarak ağırlığımız 777 gram. Bir sürü renk seçeneğimiz var. Benim şu an elimde bulundurduğum tablet mavi renk. Bunun dışında gümüş, mavi, pembe, sarı gibi renkleri de görebiliyoruz. Yani başka da böyle genel özellikleri zaten anlattım. Yeniden Apple Pencil'e geçersek gördüğünüz gibi Apple Pencil'imizi de gayet kullanışlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Normalde oyun testi yapmayı da düşünüyordum fakat oyun testi yapmayacağım. Çünkü bu kanal bir oyun kanalı değil. Bu kanal bir teknoloji kanalı. Bu gibi şeyler yapmaya da gerek yok. Tabletimizin özelliklerini bitirdik. Ana sayfamıza yeniden dönelim. Örneğin Netflix'ten dizi izlemek istiyoruz.
Netflix'i şu an açmayacağım, kullanmayacağım. Yeniden YouTube'a gireceğim. Yeniden kendi kanalımdan rastgele bir tane video seçeyim şöyle. Şu ucuz pahalı en çok izlenen videolarımdan birisiydi. Evet, şu an gördüğünüz gibi videomu durdurdum. Bunu tam ekran yapıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda gayet yeterli. Şuralardaki boşluklar herhalde düşündüğüm şeye göre ben bu videoları 16'ya 9 büyüklüğünde yayınlıyorum. Ve bu tabletin ekran boyutu birazcık daha değişik diye düşünüyorum. Mesela bir film izlerken de aynen böyle görüyorsunuz. Mesela atıyorum televizyondan bir film izliyorsunuz. Tam ekrana aldınız, şu köşeler boşlukta oluyor. Bilgisayardan da bir film izlerken aynısı oluyor. Kanalımda aynen bu şekilde içerikler üretiyorum. Hava kalitesi ve sıcaklık ölçen cihaz yapmak gibi Arduino içeriklerim bulunurken kanalın 1. yılını kutlamışım. Mesela Shorts videolarımıza geldiğimizde ise burada bir sürü Shorts videom var zaten. En çok izlenen Shorts videomda 15.000 görüntülenme ile bu. Hem de en çok izlenen videom da buydu zaten. Gönderiler kısmına geldiğimizde ise böyle gördüğünüz gibi kanalın gönderileri de bunlar. Ve bundan sonra farklı bir şey yapmak istiyorum. Bu videonun yorumlarını siz belirleyeceksiniz bunu. Bir soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum bundan sonra. Siz sorularınızı yazacaksınız. Ben de farklı videoda bunları cevaplamayı düşünüyorum. Ve de canlı yayınlar açacağım bir süre sonra. Canlı yayınlardan haberdar olmak için çanımızı açabilirsiniz. Bu video da burada sonlandı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize